Ders 1. Kızartma pişirme. Patates kızartması yapmak kolaydır. Sadece sebzeleri yüksek ateşte pişirdiğinizden emin olun. Bu harika bir ipucu. Yüksek ateşte pişirmek gevrekliklerini ve canlı renklerini korumaya yardımcı olur. Kesinlikle. Her şey besinleri sağlam tutan hızlı pişirme yöntemiyle ilgili. Patates kızartmalarının ne kadar çok yönlü olabileceğini seviyorum. Elinizdeki hemen hemen her sebzeyi kullanabilirsiniz. Evet ve farklı soslar ve tatlarla deney yapmak için mükemmeldirler. Katılıyorum. Tek bir yemekte çeşitli malzemelerin tadını çıkarmanın hızlı ve sağlıklı bir yoludur. Kesinlikle. Yakında bir kızartma gecesi planlayalım ve bazı yeni kombinasyonlar deneyelim. Hepim içindeyim. Birlikte lezzetli bir şeyler yaratmak eğlenceli olacak. Kesinlikle. Hangi lezzetli kreasyonları bulduğumuzu görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 2. Bakkal alışverişi. Bakkal alışverişini yapmadın mı? Evet, süpermarketten yeni döndüm ve oldukça maceraydı. Kulağa ilginç geliyor. Sonunda ne aldın? Bir sürü taze meyve ve sebze ve hafta boyunca biraz atıştırmalık aldım. Güzel. Taze ürünler her zaman en iyi seçimdir. Yemekleri çok daha sağlıklı hale getirir. Kesinlikle. Taze malzemeler yediğimde kendimi her zaman daha enerjik hissediyorum. Alışveriş yaparken herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Birazcık. Mağaza kalabalıktı ama ihtiyacım olan her şeyi bulmayı başardım. Hayal edebiliyorum. Hafta sonları her zaman biraz kaotiktir. Ders 3. Uçuş sorunları. Uçuş sırasında bagajınızla ilgili sorunları duyduğuma gerçekten üzüldüm. Teşekkür ederim. Sinir bozucuydu. Ama yönetiyorum. Bir dahaki sefere bana bazı ipuçları verebilir misiniz? Kesinlikle. Her zaman el bagajınızda bir parça kıyafet ve gerekli malzemeleri bulundurun. Bu harika bir fikir. Herhangi bir rahatsızlığı önlemek için kesinlikle bunu yapacağım. Ayrıca kolayca tanımlanmasına yardımcı olmak için bagajınızı net bir şekilde etiketlediğinizden emin olun. Bunu düşünmemiştim. Bir dahaki sefere farklı bir etiket ekleyeceğim. Özellikle çantaların karışabileceği yoğun havaalanlarında gerçekten yardımcı oluyor. Bunu hatırlayacağım. Tavsiye için teşekkürler. Seyahat etmeyi daha az stresli hale getirir. Her zaman. Umarım bir sonraki uçuşunuz bagaj sorunu olmadan sorunsuz geçer. Ders 4. Nesli tehlike altındaki türlerin korunması. Biyoçeşitlilik için çok önemli olan nesli tükenmekte olan türleri korumak için çalışan birkaç kuruluş vardır. Kesinlikle. Çabaları ekolojik dengenin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Katılıyorum. İnsanların vahşi yaşamı ve yaşam alanlarını korumaya ne kadar adanmış olduklarını görmek ilham verici. Evet ve daha fazla ağaç dikmek, bu girişimleri desteklemenin basit ama etkili bir yoludur. Kesinlikle. Ağaçlar birçok tür için barınak ve yiyecek sağlayarak gelişmelerine yardımcı olur. Doğada her şeyin ne kadar birbirine bağlı olduğu şaşırtıcı, değil mi? Kesinlikle. Her eylem önemlidir ve bu organizasyonları destekleyerek fark yaratabiliriz. Çevreyi önemseyen bir topluluğun parçası olduğum için mutluyum. Birlikte farkındalık yaratabilir ve bu önemli nedenlere katkıda bulunabiliriz. Ders 5. Kış hayatı. Ülkede kış, özellikle kaynakların sınırlı olduğu 1862'de oldukça zor olabilir. Kulağa zor geliyor. O zamanlar ülkede hayat nasıldı? Pek çok insan çiftçiliğe ve avcılığa güveniyordu. Ancak sert kışlar hayatta kalmayı zorlaştırdı.
Hayal edebiliyorum. Soğuk hava, seyahat etmeyi ve kaynak toplamayı oldukça zorlaştırmış olmalı. Kesinlikle. Ailelerin kış aylarını atlatmak için becerikli olması gerekiyordu. Dayanıklılıklarına ve bu zorlu koşullara uyum sağlama yeteneklerine hayranım. Evet, o zamanlar bu toplulukların gücünü gerçekten vurguluyor. Zorluklara rağmen nasıl gelişmeyi başardıklarını öğrenmek büyüleyici. Katılıyorum. Hikayeleri insan azminin ve yaratıcılığının bir kanıtıdır. Ders 6. Verimlilik ipuçları. Üretken kalmak için kısa uyku almak ve temiz hava almak için dışarı çıkmak gibi bazı ipuçlarım var. Kulağa yararlı geliyor. Gün boyunca sık sık halsiz hissediyorum. Bu yüzden hızlı bir uyku işe yarayabilir. Evet, 20 dakikalık bir uyku bile enerjinizi şarj edebilir ve odaklanmayı geliştirebilir. Kesinlikle deneyeceğim. Dışarı çıkmanın ruh halimi de artırabileceğini fark ettim. Kesinlikle. Biraz temiz hava ve güneş ışığı zihinsel netliğiniz için harikalar yaratabilir. Mantıklı. Doğanın ruhumuzu ve yaratıcılığımızı canlandırmanın bir yolu vardır. Kesinlikle. Rutininize küçük molalar eklemek genel üretkenliği artırabilir. Bu fikri seviyorum. Her şey dengeyi bulmak ve kendimize bakmakla ilgili. Kesinlikle. Bu ipuçlarını denemeyi taahhüt edelim ve bizim için nasıl çalıştıklarını görelim. Ders 7. Sınır seyahati. Kışın yaşam oldukça farklı olabilir. Zorlu koşullarda seyahat genellikle yoktur. Kulağa zor geliyor. İnsanlar bu kadar soğuk havalarda dolaşmayı nasıl başardılar? İyi, seyahat zordu ve çoğu kar ve buz nedeniyle eve yakın kalacaktı. Nedenini anlayabiliyorum. Sınır zordu. Özellikle kış aylarında sınırlı kaynaklarla. Kesinlikle. İnsanlar topluluklarına ve ellerindeki şeylere büyük ölçüde güvenmek zorunda kaldılar. O zamanlarda kendi kendine yeterli olmanın önemini gerçekten vurguluyor. Evet, kaynakları ve planlamaları konusunda çok stratejik olmaları gerekiyordu. Bu tür zorluklara dayanma ve hala birbirlerini destekleme yeteneklerine hayranım. Gerçekten ilham verici. Hikayeleri bize dayanıklılık ve topluluk ruhu hakkında çok şey öğretiyor. Ders 8. Yönetim fonksiyonları. Yönetim işlevi, işletmenin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için planlamayı destekler. Bu ilginç. Çalışanların kendilerini değerli ve motive hissetmelerini sağlamak için çok önemlidir. Kesinlikle. Yönetim kişisel ihtiyaçlara odaklandığında genel moral ve üretkenliği artırır. Tamamen katılıyorum. Mutlu çalışanlar daha iyi performans gösterme ve iş yerine olumlu katkıda bulunma eğilimindedir. Kesinlikle. Kuruluşların çalışanlarının gelişimine ve refahına yatırım yapmaları çok önemlidir. Bu yaklaşımı seviyorum. Büyümeyi ve işbirliğini teşvik eden destekleyici bir ortam yaratır. Evet ve zorlukların etkili bir şekilde üstesinden gelebilecek güçlü bir ekip oluşturmaya yardımcı olur. Bu ilkelerin gerçek dünya senaryolarında nasıl uygulanabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Çalışan memnuniyetini artıran etkili yönetim stratejileri hakkında daha fazla bilgi edelim. Ders 9. Bakkal koşusu. Hey, biraz yiyecek almam lazım, gelmek ister misin? Elbette. Sana katılmayı çok isterim. Biriyle alışveriş yapmak her zaman daha eğlencelidir. Harika. Ayrıca satın almayı düşündüğüm bazı ürünler hakkında ikinci bir görüş kullanabilirim.
Kesinlikle. En iyi seçenekleri seçmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Mükemmel. Önemli bir şeyi unutmadığımızdan emin olmak için bir liste yapalım. Bu akıllıca bir fikir. Alışveriş gezimizi daha verimli hale getirecek. Evet ve biz bu sırada bazı yeni tarifler de keşfedebiliriz. Buna bayılıyorum. Yeni tarifler denemek, market alışverişini çok daha heyecan verici hale getirir. Listemize başlayalım ve yola çıkalım. Ders 10. Bağlantı sorunları. Bağlantıyı kontrol etmem ve yeniden başlatmayı denememe izin verin. Bazen bu yardımcı olur. Bu iyi bir plan gibi geliyor. Umarım çabucak düzeltebiliriz. Evet, teknik sorunlar nedeniyle önemli görüşmelerimizi veya toplantılarımızı kaçırmaktan nefret ediyorum. Kesinlikle. Üretken ve bağlı kalmak için istikrarlı bir bağlantı şarttır. Yeniden başlatmanın sorunu çözüp çözmediğini görelim, genellikle harikalar yaratır. Katılıyorum. Teknoloji titiz olabilir. Ancak genellikle hızlı bir sıfırlama işe yarar. Parmaklar çaprazlandı. Bu işe yaramazsa ayarları kontrol etmemiz gerekebilir. Kesinlikle. Gerekirse başka sorunların giderilmesine yardımcı olmak için buradayım. Teşekkür ederim. Her şeyi yoluna koymak için birlikte çalışalım. Ders 11. Bahçıvanlık ve kahramanlar. Görülmesi büyüleyici olan, büyük bahçeleri olan bir bahçecilik okulu var. Kulağa harika geliyor. Bitkilerin her alana nasıl güzellik ve hayat getirebileceğini seviyorum. Kesinlikle. Öğrencilere sürdürülebilirlik ve doğa hakkında bilgi vermenin harika bir yoludur. Katılıyorum. Queenstown Heaths, Kanada'nın kahramanlarından birini anılan ve tarihi önem katan bir parktır. Evet, doğa ve tarihin bu kadar anlamlı şekillerde bir araya gelmesi şaşırtıcı. Buna bayılıyorum. İnsanların hem çevreyle hem de geçmişleriyle bağlantı kurması önemlidir. Kesinlikle. Bunun gibi parklar ziyaretçileri eğlenmek için güzel bir alan sağlarken önemli olaylar hakkında eğitebilir. Orada anılan kahramanlar ve katkıları hakkında daha fazla bilgi edinmekten heyecan duyuyorum. Bahçeleri keşfetmek ve tarihe dalmak için bir ziyaret planlayalım. Ders 12. Duşlar ve soyunma odaları. Evet, konuklar için duşlar ve soyunma odaları mevcuttur. Bu gerçekten uygundur. Bunu duymak harika. Bu tesislere sahip olmak, bir antrenmandan sonra tazelenmeyi çok daha kolay hale getirir. Kesinlikle. Bu seçeneğe sahip olmak güzel, özellikle hareket halindeyseniz. Tamamen katılıyorum. Değişebileceğim ve rahat hissedebileceğim bir yeri her zaman takdir ediyorum. Ayrıca daha fazla insanı daha sonra temizleyebileceklerini bildiklerinde spor salonunu kullanmaya teşvik eder. Kesinlikle. Fitness seviyeleri ne olursa olsun herkes için davetkar bir atmosfer yaratır. Herhangi bir fitness merkezinin deneyimi geliştirmek için bu olanakları sağlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Seanslarımızdan sonra o duşları kullanmayı dört gözle bekliyorum. Ben de spor salonundan en iyi şekilde yararlanalım ve bu tesislerin tadını çıkaralım. Ders 13. Verimlilik endişeleri. Görevlerime en iyi yaklaşmanın yolundan henüz emin değilim. Üretkenliği sürdürmekten endişe duyuyorum. Bu geçerli bir endişe. Bunalmış hissetmeden odaklanmanızı sağlayan bir denge bulmak çok önemlidir. Kesinlikle. Verimli kaldığımdan ve yol boyunca motivasyonumu kaybetmediğimden emin olmak istiyorum. Tamamen anlıyorum. Belki küçük, ulaşılabilir hedefler belirlemek, yolda kalmanıza yardımcı olabilir.
Bu harika bir öneri. Görevleri yönetilebilir parçalara ayırmak, onları daha az göz korkutucu hissettirir. Evet ve ilerlemenizi kutlamanıza izin verir. Bu gerçekten motive edici olabilir. Bu fikri seviyorum. Başarılarımı takip etme pozitif ve odaklanmış kalmama yardımcı olabilir. Kesinlikle. Her şey sizin için en iyi olanı bulmak ve gerektiğinde uyum sağlamakla ilgilidir. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Bu stratejileri ileriye taşımaktan heyecan duyuyorum. Ders 14. Rezervasyon yardımı. Bu işe yarıyor. Benim için ayırtabilir misin lütfen? Tabii ki. Rezervasyonu hemen tamamlayacağım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olacağım. Teşekkür ederim. Bu konudaki yardımınızı gerçekten takdir ediyorum. Planlamayı çok daha kolay hale getiriyor. Hiç sorun değil. Seyahatinizi organize etmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bu macerayı dört gözle bekliyorum ve her şeyin rezerve edilmesi aklımdan bir yük alıyor. Bunu duyduğuma sevindim. Tamamlandıktan sonra size tüm onay detaylarını göndereceğim. Mükemmel. Bu güncellemeler için eş postama göz kulak olacağım. Evet ve dahil etmemi istediğin özel bir şey varsa bana haber ver. Yapacağım. Bununla ilgilendiğiniz için tekrar teşekkürler. Benim için çok şey ifade ediyor. Ders 15. Yemek pişirmede kişisel dokunuş. Bu fikri seviyorum. Yemek kitabını daha kişisel ve özel hale getirecek. Kesinlikle. Favori tariflerimizi dahil etmek zevklerimizi yansıtan benzersiz bir koleksiyon yaratacaktır. Evet ve her yemeğin neden önemli olduğuna dair hikayeler paylaşmak onu daha da anlamlı hale getirecektir. Tamamen katılıyorum. Yemek kitabını bir aile hazinesi gibi hissettiren kişisel bir dokunuş ekler. Kesinlikle. Bu tarifleri birlikte pişirirken yaratacağımız anıları şimdiden hayal edebiliyorum. Heyecanlandığım şey bu. Mutfakta birlikte geçirdiğimiz zamanı kutlamanın harika bir yolu. Kesinlikle. En sevdiğimiz tarifleri toplamaya başlayalım ve neler derleyebileceğimizi görelim. Ben hazırım. Bu, yıllarca keyif alabileceğimiz eğlenceli bir proje olacak. Her şeyin nasıl sonuçlandığını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu mutfak yolculuğumuza değerli bir katkı olacak. Ders 16. Dikkatli karar verme. Doğru, eylemlerimizin potansiyel sonuçlarına dikkat etmek önemlidir. Kesinlikle. Sonuçları dikkate almak, uzun vadede daha akıllıca kararlar vermemize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Başkalarını nasıl etkileyebileceğini düşünmeden dürtüsel davranmak kolaydır. Evet, düşünmek için biraz zaman ayırmak yanlış anlamaları ve çatışmaları önleyebilir. Tamamen katılıyorum. Etkileşimlerimize daha düşünceli bir yaklaşım yaratmakla ilgilidir. Dikkatli olmanın nasıl daha iyi ilişkilere ve iletişime yol açabileceğini seviyorum. Kesinlikle. Seçimlerimizin etkisini düşündüğümüzde daha olumlu bir ortam geliştiririz. Bu farkındalığı günlük hayatımda uygulamak için ilham alıyorum. Bu çok değerli bir beceri. İleriye dönük kararlarımızda daha dikkatli olmak için birbirimizi sorumlu tutalım. Ders 17. Tıbbi misyoner. Livingstone tıbbi bir misyoner olmayı amaçladı. Bu onun hem doktor hem de vaiz ve öğretmen olacağı anlamına geliyor. Bu takdire şayan bir yol. Tıbbı eğitim ve inançla birleştirmek güçlü bir etki yaratabilir. Kesinlikle. İhtiyacı olan bireylerin hem bedenine hem de ruhuna hizmet etme taahhüdü gösterir. Bu fikri seviyorum. Fiziksel ve duygusal refahı ele alan bütünsel bakımı vurgular.
Kesinlikle. Bu tür roller topluluklara ilham verebilir ve sağlık bilincini teşvik edebilir. Bir kişinin bu kadar çok hayatı nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini düşünmek harika. Evet ve hem tıpta hem de eğitimde şefkatin önemini vurgular. Katılıyorum. Kendi hayatımızda başkalarına hizmet etmenin değerini de hatırlayalım. Kesinlikle. Topluluklarımıza olumlu katkıda bulunmak için harika bir hatırlatma. Ders 18. Eski sporcular. Yüzyıllar önce Yunanistan'daki antik olimpiyat oyunlarındaki sporcular bile çeşitli uyarıcılar kullandılar. Bu büyüleyici. Sporun zaman içinde nasıl geliştiğini düşünmek ilginç. Kesinlikle. Uyarıcıların kullanımı sporda sağlığı ve adaleti anlamada ne kadar ileri gittiğimizi vurgular. Katılıyorum. Bugün, adil oyun ve sporcu güvenliğini sağlamak için katı düzenlemeler var. Evet ve gelecek nesiller için rekabetin bütünlüğünü korumak önemlidir. Modern sporların sadece fiziksel yetenekleri değil aynı zamanda etik standartları da teşvik etmesini seviyorum. Kesinlikle. Sporculara saygı gösterirken rekabet ruhunu kutlamakla ilgilidir. Kesinlikle. Bu ilerlemeyi gördüğüme sevindim. Spora daha sağlıklı bir yaklaşımı teşvik ediyor. Atletizmde adaleti ve refahı teşvik eden uygulamaları desteklemeye devam edelim. Ders 19. Fırtınalı hikayeler. Hikayeler çok korkutucuydu. Penceremin önünde bir fırtına geliyordu. O hayır. Kulağa yoğun geliyor. Fırtınalar oldukça korkutucu olabilir, özellikle geceleri. Kesinlikle. Rüzgar olumlamaya başladı ve yağmur sert yağıyordu. Hayal edebiliyorum. Böyle ürkütücü bir atmosfer yaratır. Her şeyi daha dramatik hissettirir. Evet, kesinlikle okuduğunuz veya izlediğiniz herhangi bir hikayenin gerginliğine katkıda bulunur. Katılıyorum. Fırtınanın sesi ruh halini gerçekten iyileştirebilir ve sahneyi ayarlayabilir. Doğanın unsurları aracılığıyla bu kadar güçlü duygular yaratabilmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. İyi bir hikayenin sizi o ana nasıl taşıyabildiğini ve onu gerçek hissettirmesini seviyorum. Kesinlikle. Bir dahaki sefere takıldığımızda bu heyecan verici hikayelerden daha fazlasını paylaşalım. Ders 20. Yaz bahçeleri. Yaz aylarında petunya ve kadife çiçeği görmeyi seviyorum. Bahçelere çok canlı renkler katıyorlar. Kesinlikle. Herhangi bir dış mekanı aydınlatırlar ve çok fazla neşe getirirler. Evet ve bazı insanlar aynı zamanda çarpıcı ve neşeli olan ayçiçekleri ekiyor. Katılıyorum. Ayçiçekleri güneşi dönme ve takip etme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Ki bu büyüleyici. Kesinlikle. Büyük kafaları ve parlak sarı yaprakları herhangi bir bahçede güzel bir manzara yaratır. Ayrıca, arılar ve kelebekler gibi tozlayıcıları çekmek için harikalar. Bu doğru. Çiçeklerin güzel görünürken ekosistemi nasıl destekleyebilmesi harika. Bahçeciliğin hem rahatlatıcı bir hobi, hem de doğayı olumlu yönde etkilemenin bir yolu olabileceğini seviyorum. Kesinlikle. Bu yaz birlikte çiçek dikmeyi planlayalım. Eğlenceli olacak. Ders 21. Sarhoş sürüşün tehlikeleri. Alkollü araç kullanmanın ne kadar tehlikeli olabileceği gerçekten endişe verici. Bu nedenle her yıl binlerce hayat kaybediliyor. Biliyorum ve birçok insanın yargı bozukluğu nedeniyle arabalarının kontrolünü kaybetmesi kalp kırıcı. Kesinlikle önlenebilir bir sorun ancak masum hayatlara mal olmaya ve aileleri mahvetmeye devam ediyor.
Ve sonuçlar sadece ilgili bireylerin ötesine geçiyor. Tüm topluluklar bu trajedilerin etkisini hissediyor. Evet, bu yüzden alkollü araç kullanmanın tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak çok önemlidir. Kesinlikle, sorumlu davranış ve alternatifleri teşvik etmek sayısız hayat kurtarabilir. Yollarda güvenlik ve hesap verebilirlik kültürü yaratmakla ilgilidir. Sonuçta, herkesin her gün güvenli bir şekilde eve gitmesini sağlamada hepimizin oynayacağı bir rol var. Evet, birlikte bir fark yaratabilir ve böyle anlamsız trajedilerin gerçekleşmesini önleyebiliriz. Ders 22. Hayattaki olumlu değişiklikler. Son zamanlarda hayatınızda herhangi bir olumlu değişiklik fark ettiniz mi? Evet, aslında. Şimdi çok daha iyi uyuyorum ve gün içinde daha enerjik hissediyorum. Bunu duymak harika. Kaliteli uyku, genel refahımız üzerinde çok derin bir etkiye sahip olabilir. Gerçekten yapıyor. Ayrıca zihinsel sağlığıma da odaklanıyorum. Bu çok yardımcı oldu. Kesinlikle zihnimize bakmak, bedenlerimize bakmak kadar önemlidir. Evet, rutinimdeki küçük değişikliklerin bile ruh halimde büyük iyileşmelere yol açabileceğini fark ettim. Bu harika bir farkındalık. Çoğu zaman en büyük farkı yaratan küçük şeylerdir. Kesinlikle. Bu kendini geliştirme yolculuğuna devam etmekten ve beni nereye götürdüğünü görmekten heyecan duyuyorum. Sonuçta olumlu değişiklikleri kucaklamak daha tatmin edici ve mutlu bir hayata yol açabilir. Ders 23. Geçmişin sırları. Sadece birkaç güvenilir kişinin Frankların o küçük odalarda yaşadığını nasıl bildiğini düşünmek ilginç. Evet, 6 Temmuz 1942'de saklanmak hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir karardı. Hayal edilemez zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Ancak böyle karanlık zamanlarda umut ve insanlığı korumayı başardılar. Kesinlikle ve hikayeleri aile bağlarının gücünü ve dayanıklılığın önemini vurgular. Çevrelerindeki sürekli korkuya rağmen normallik duygusu yaratmaları dikkat çekicidir. Aslında, bu gibi durumlarda birlikte kalma cesaretleri ve kararlılıkları gerçekten ilham verici. Ve en zorlu durumlarda güven ve desteğin öneminin bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Kesinlikle, mirasları bize umudun gücünü ve insan ruhunu öğretmeye devam ediyor. Sonunda bize ortak insanlığımızı ve şefkat ihtiyacını hatırlatan hikayelerdir. Ders 24. Toplu taşıma güvenliği. Bu, geceleri toplu taşıma araçlarını kullanmanın güvenliği hakkında iyi bir nokta, birçok insanı endişelendiren bir konu. Evet, sık sık farklı görüşler duyuyorum ve çevreyi ve belirli alanı dikkate almak çok önemlidir. Kesinlikle bazı şehirler oldukça güvenlidir. Diğerleri ise özellikle karanlık olduğunda daha yüksek risklere sahip olabilir. Konum ne olursa olsun uyanık kalmak ve çevrenizin farkında olmak her zaman akıllıca olacaktır. Kesinlikle ve bir arkadaşınızla seyahat etmek, gece geç saatlerde dışarıdaysanız güvenliği artırabilir. Evet, rotaları ve programları önceden bilmek, potansiyel riskleri en aza indirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca iyi gözden geçirilmiş araç paylaşımları gibi güvenilir ulaşım seçeneklerini kullanmak gönül rahatlığı sağlayabilir. Aslında, bilgilendirilmiş ve temkinli olmak, güvenli bir eve yolculuk sağlamada önemli bir fark yaratabilir. Sonuçta toplu taşıma araçlarını kullanırken rahatlık ve kişisel güvenlik arasında bir denge kurmakla ilgilidir.
Ders 25. Karayipleri hayal etmek. Karayipler'deki plajdan bahsettiğinizde anında cennet ve rahatlama görüntülerini akla getiriyor. Bu konuda harika şeyler duydum. Kristal berraklığında sular ve yumuşak beyaz kumlar kesinlikle cennet gibi geliyor. Evet, canlı kültür ve lezzetli yemekler sadece bu güzel adaların cazibesine katkıda bulunur. Güneşi çekmenin ve sahildeki yerel mutfağın tadını çıkarmanın ne kadar ferahlatıcı olması gerektiğini sadece hayal edebiliyorum. Kesinlikle şnorkelli yüzme veya dalış gibi aktivitelere katılmak, deneyimi daha da unutulmaz hale getirecektir. Kesinlikle, sualtı dünyasını ve renkli deniz yaşamını keşfetmek her zaman yapmak istediğim bir şey. Ayrıca yerel halkın sıcak misafirperverliği ziyareti daha da özel ve misafirperver kılıyor. Evet, bence günlük yaşamın koşuşturmasından mükemmel bir kaçış. Sonunda Karayipler bir tatil, macera ve rahatlama arayan herkes için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi geliyor. Ders 26. Yoğun programlar. Hayatımızın ne kadar meşgul olabileceği göz önüne alındığında, seyahati ortadan kaldırmanın yollarını bulmanın cazibesini tamamen anlıyorum. Kesinlikle. Bu kadar çok taahhütle, sürekli hareket halinde olmak yorucu olabilir. Evet, ister iş ister aile yükümlülükleri olsun, yoğun bir programa sahip olmak genellikle kesinti için çok az yer bırakır. Ve teknoloji sayesinde, uzun mesafeler kat etmeye gerek kalmadan nasıl bağlantı kurabileceğimiz ve işbirliği yapabilmemiz şaşırtıcı. Kesinlikle, sanal toplantılar ve çevrimiçi atölye çalışmaları yüz yüze toplantılardan daha etkili olmasa da. Ayrıca, zamandan ve paradan tasarruf ederek yoğun hayatlarımızda gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlar. Evet ve çeşitli nedenlerle seyahat edemeyen insanlar için fırsatlar açar. Sonunda, bu modern kolaylıkları benimsemek, hayatlarımızda dengeyi korurken hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle günümüzün hızlı tempolu dünyasında zamanımızdan ve kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanmakla ilgili. Ders 27. Genişleme ve büyüme. O günlerde ülkenin batıya doğru Pasifik Okyanusu'na doğru ne kadar hızlı genişlediğini düşünmek büyüleyici. Evet, bu genişleme bir fırsat dalgası getirdi. Ancak aynı zamanda sayısız zorluk da ortaya çıkardı. Tam olarak insanlar yeni topraklar ve kaynaklar aradıkça sık sık çatışmalar ve zor koşullarla karşı karşıya kaldılar. Tarihin karmaşık bir bölümüdür. Hırs ve yeni başlangıçlar arayışı ile işaretlenir. Evet ve batıya doğru yola çıkan öncüler belirsizlik karşısında olağanüstü cesaret sergilediler. Kesinlikle, yeni yollar kurma kararlılıkları ulusun manzarasını şekillendirdi. Artı önümüzdeki yıllarda gelişecek canlı toplulukların gelişmesine yol açtı. Gerçekten de. Ancak bunun yerli nüfus üzerindeki etkisini de hatırlamak çok önemlidir. Sonunda batıya doğru genişleme hikayesi, ortak tarihimiz üzerinde hem ilerlemenin hem de yansımanın bir hikayesidir. Ders 28. Güvenin rolü. Güven olmadan birlikte hedeflere ulaşmanın inanılmaz derecede zor hale geldiğine tamamen katılıyorum. Evet, güven, kişisel veya profesyonel olsun, başarılı bir ortaklığın temelidir. Tam olarak ekip üyeleri birbirlerinin niyetlerinde, kendilerini güvende hissettiklerinde işbirliği gelişir. Ve zorlukları ele almak ve çözüm bulmak için gerekli olan açık iletişimi teşvik eder.
Kesinlikle güven oluşturmak zaman ve çaba gerektirir. Ancak ödüller uzun vadede paha biçilmezdir. Evet ve bu güveni başkalarından kazanmak için eylemlerimizde güvenilir ve tutarlı olmak anlamına gelir. Nihayetinde güven, herkesin değer verdiğini ve katkıda bulunmak için yetkilendirildiğini hissettiği destekleyici bir ortam yaratır. Sonunda, zorluklara dayanabilecek ve başarıları birlikte kutlayabilecek ilişkileri beslemekle ilgilidir. Kesinlikle ve bu birlik duygusu bizi ortak hedeflerimize ulaşmaya yönlendiren şeydir. Ders 29. Formda kalmak. Evet, haftada 2 kez spor salonuna gidiyorum ve bunun gerçekten aktif ve enerjik kalmama yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu senin için iyi. Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek için oradayken sık sık ne yaparsınız? Kalp atış hızımı artırmak için genellikle bazı kardiyo egzersizleriyle başlarım, ardından kas geliştirmek için kuvvet antrenmanı yaparım. Bu sağlam bir rutin gibi geliyor. Kardiyoyu kuvvet antrenmanıyla karıştırmak genel zindeliği gerçekten artırabilir. Kesinlikle ve ayrıca hareketliliğimi artırmak için sonunda esneme veya yoga gibi bazı esneklik egzersizleri eklemeye çalışıyorum. Bu harika bir yaklaşım. Esneklik genellikle göz ardı edilir. Ancak yaralanmaları önlemek için çok önemlidir. Kesinlikle. Artı spor salonuna gitmek bana yoğun bir günün ardından gevşeme ve zihnimi temizleme şansı veriyor. Bunun nasıl faydalı olacağını görebiliyorum. Fiziksel aktivite genellikle stresin giderilmesine ve zihinsel netliğe yardımcı olur. Sonunda tutarlı bir spor salonu programı sürdürmek, yaşam tarzımın çok önemli bir parçası haline geldi ve bundan zevk alıyorum. Ders 30. Kültürel zenginlik. Geçenlerde geleneksel müzik ve dansı sergileyen bir festivale katıldım. İlk elden deneyimlemek oldukça büyüleyiciydi. Kulağa harika geliyor. Kendinizi böyle farklı bir kültüre sokmanın gerçekten özel bir yanı var. Kesinlikle. Sanatçıların enerjisi ve tutkusu bulaşıcıydı ve unutulmaz bir deneyim haline getirdi. Etraftaki tüm renkler ve seslerle atmosferin ne kadar canlı olması gerektiğini sadece hayal edebiliyorum. Evet ve dansların arkasındaki tarihi öğrenmek, sanat formu için başka bir takdir katmanı daha ekledi. Kültürel etkinliklerle ilgili sevdiğim şey bu. Sadece eğlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bizi farklı gelenekler hakkında eğitiyorlar. Kesinlikle. Başkalarıyla bağlantı kurmanın ve farklı geçmişlerimizi kutlamanın güzel bir yolu. Sonunda, bu tür deneyimler bize insan ifadesinin ve yaratıcılığının zenginliğini hatırlatır. Evet ve bizi dünyamızı bu kadar eşsiz kılan kültürleri kucaklamaya ve saygı duymaya teşvik ediyorlar. Ders 31. Acil durum hazırlığı. Hiç acil bir durumda mıydınız? Bu tür olaylar durumunda ne yapılacağını bilmek her zaman iyidir. Evet, bir keresinde küçük bir acil durum yaşadım ve bana her şeye hazırlıklı olmanın önemini öğretti. Kesinlikle. Bir plana sahip olmak işler ters gittiğinde büyük bir fark yaratabilir. Katılıyorum ve temel ilk yardımın bilinmesi kritik durumlarda etkili bir şekilde yanıt vermemize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bilgilendirilmiş ve proaktif olarak, potansiyel olarak hayat kurtarabileceğimizi bilmek rahatlatıcı. Ayrıca, acil bir durumda sakin kalmak, daha iyi kararlar vermede gerçekten yardımcı olabilir. Evet, panik yargımızı bulanıklaştırabilir. Bu nedenle uygulamalı tepkilere sahip olmak çok önemlidir. Sonunda, hazırlıklı olmak sadece acil durumlarla başa çıkmakla ilgili değildir. Güçlendirilmiş ve kendinden emin hissetmekle ilgilidir. Kesinlikle. Herkesin kendi güvenliği ve başkalarının güvenliği için geliştirmek için zaman ayırması gereken bir beceridir.
Ders 32. Taksi ücreti öngörüleri. Üzgünüm ama tam ücretle ilgili bu bilgiye sahip değilim. Ancak genellikle ölçüldüğünü biliyorum. Bu mantıklı, yolculuklar için adil fiyatlandırma sağlamak için birçok şehirde ölçülü ücretler yaygındır. Evet ve sürprizlerden kaçınmak için yolculuğa başlamadan önce sürücüyle onaylamak her zaman iyi bir fikirdir. Kesinlikle. Nakliye masrafları söz konusu olduğunda şeffaflık anahtardır. Ayrıca tahmini ücreti önceden bilmek, seyahat maliyetlerinizi daha etkili bir şekilde bütçelendirmenize yardımcı olabilir. Evet ve özellikle yoğun saatlerde uygulanabilecek ek ücretleri kontrol etmek akıllıca olacaktır. Kesinlikle. Bilgilendirilmek, seyahat ederken daha akıllı seçimler yapmamızı sağlar. Sonunda, taksi ücretlerinin nasıl çalıştığını anlamak genel seyahat deneyimimizi geliştirebilir. Kesinlikle. Her şey hareket halindeyken hazırlıklı olmak ve bilinçli kararlar almakla ilgilidir.